Bu bölümde Danimarka-Grönland tarihinin belki de en karanlık sayfalarından birini aralayacağız. Devlet eliyle yapılmış ve bütün bir nesli sonsuza dek yaralamış bir deneyden bahsedeceğiz. Yani aslında bu çalınan bir neslin hikayesi. Her şey tam olarak bu yılda başlıyor. Düşünün, Soğuk Savaş'ın daha ilk yılları, dünya yepyeni bir düzene girerken, kuzeyin o ücra köşesinde kapkaranlık bir plan sessiz sedasız uygulamaya konuyor. Ve işte bu planın tam merkezinde de onlar vardı. Yaşları daha 5 ile 9 arasında değişen, ailelerinden, evlerinden, bildikleri tek dünyadan koparılmak üzere olan 22 masum çocuk. Ailelere sunulan şey tam olarak buydu. Dediler ki, çocuklarınız Danimarka'da harika bir eğitim alacak, Grönland'ın gelecekteki seçkinleri olacaklar. Yani onlara pırıl pırıl daha parlak bir gelecek sözü verildi. Ama tabii bu parlak vaadin arkasında çok daha karanlık bir gerçek gizliydi. Bu, çocukların kültürel kimliklerini tamamen yok etmeyi amaçlayan acımasız bir sosyal mühendislik projesinden başka bir şey değildi. Şimdi gelin bu deneyin temelindeki o büyük aldatmacaya bir bakalım. Yani verilen sözle acımasız gerçeklik arasındaki o korkunç uçuruma. Yani tabloya baktığımızda aradaki fark gerçekten de çarpıcı. Bakın bir tarafta Grönland'ı modernleştirecek harika bir gelecek vaadi var. Diğer tarafta ise çocukları kendi kültürlerinden, dillerinden, en önemlisi de ailelerinden koparmayı hedefleyen korkunç bir plan. Zaten en kritik nokta da tam olarak bu. Bu bir eğitim programı falan değil, düpedüz bir kimlik silme operasyonuydu. Peki bu kültürel yok etme süreci pratikte nasıl işledi? Gelin şimdi çocukların maruz bırakıldığı o sistematik zulmün detaylarına biraz daha yakından bakalım. İşte bu liste, yaşananların vahametini bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Bir an için kendinizi o çocukların yerine koyun. Küçücük bir çocuksunuz, ailenizden koparılıyorsunuz, adınız değiştiriliyor ve ana dilinizi konuştuğunuz için sürekli cezalandırılıyorsunuz. Bu, bir çocuğun benlik duygusunu kökünden sarsan, en ince ayrıntısına kadar hesaplanmış bir zulümdü. Hani bir yıllık bir program olacaktı, ailelere verilen söz bu değildi ki. İşin acı tarafı, deneyin sonunda çocukların çok büyük bir kısmı evlerine, ailelerinin yanına asla geri dönemedi. O geri gönderilen 6 çocuk içinse trajedi bitmemişti, aslında yeni başlıyordu. Çünkü ana dillerini tamamen unutmuşlardı. Bu ne demek biliyor musunuz? En temel insani bağ, yani bir çocuğun annesiyle konuşabilme yeteneğini elinden almak demek. Bu durum bile tek başına deneyin ne kadar derin yaralar açtığını acı bir şekilde gösteriyor. Ve tabii ki bu travma o çocukların peşini hayatları boyunca bir an bile bırakmadı. Şimdi gelin bu deneyin ömür boyu süren o yıkıcı insani maliyetine odaklanalım. Her şey 22 tane umut dolu masum çocukla başlamıştı. Geleceklerinin parlak olacağı söylenen 22 hayat. Ve yıllar içinde o sayı işte bu rakama düştü. 22 çocuktan 16'sı devletlerinin onlara yaşattığı o korkunç travmanın gölgesinde çoğu zaman çok erken yaşta bu hayattan ayrıldı. En sonunda bir özür dilendiğinde o özrü duyabilmek için hayatta sadece ve sadece 6 kişi kalmıştı. Sanırım bu rakamlar kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazlasını anlatıyor. İşte bu sözler hayatta kalanlardan Helene Thiesen'e ait. Bütün o istatistiklerin arkasındaki kişisel acıyı, kaybolan bir kimliği ve koparılan bir anne-kız bağının trajedisini bundan daha iyi ne özetleyebilir ki? Hayatta kalmayı başaranların mücadele ettiği gerçekler de bunlardı. Deneyin geride bıraktığı miras, alkolizm, ağır akıl hastalıkları, sayısız intihar girişimi ve nesiller boyu devam eden bir travmaydı. Yani aslında hiçbiri o deneyden yara almadan kurtulamadı. Peki Danimarka devleti bu akıl almaz olaya nasıl tepki verdi dersiniz? Cevap çok basit ve bir o kadar da acı, 10 yıllar süren bir inkar ve derin bir sessizlik. İşte bu zaman çizelgesi adaletin ne kadar geciktiğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bakın, tam 47 yıl boyunca devlet bu çocukların varlığını ve onlara yapılanları sistematik bir şekilde inkar etti. Özür ise olaydan tam 71 yıl sonra geldi. 71 koca yıl. Ve 71 yıl sonra gelen o özrün ardından sunulan tazminat da işte bu kadardı. Şimdi size soruyorum. Çalınan bir çocukluğun, yok edilen bir kimliğin ve ömür boyu süren bir travmanın bedeli bu olabilir mi? Ama bu olayı sadece geçmişte kalmış trajik bir hikaye olarak göremeyiz.
Çünkü etkileri bugün bile Grönland ile Danimarka arasındaki ilişkileri derinden şekillendirmeye devam ediyor. İşte bu, nihai karşılaştırma. Modernleşme gibi kulağa hoş gelen bir kelimenin arkasına saklanarak yapılanlar aslında bir halkın kültürel dokusuna saldırdı, iki ulus arasındaki güveni belki de onarılamaz bir şekilde zedeledi ve doğal olarak Grönland'ın kendi kaderini tayin etme arzusunu daha da alevlendirdi. En temelinde bu deneyin bize bıraktığı en kalıcı ders bu olsa gerek. Bir devlet en savunmasız vatandaşlarını, yani kendi çocuklarını alıp onların kimliklerini silmeye kalkıştığında o halk üzerinde herhangi bir ahlaki otorite iddiasında bulunma hakkını da tamamen kaybeder. Son olarak bu soru üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum. 10 yıllar sonra gelen birkaç cümlelik bir özür ve bir miktar para, çalınan hayatları ve yok edilen bir neslin acısını gerçekten telafi edebilir mi? Böyle bir durumda adalet ve uzlaşma aslında ne anlama gelir?